Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Şimdiye kadar size kanalımda taş gibi yoğurt yapmanın birçok yöntemini anlattım. Ama bu defa taş gibi yoğurttan ziyade vitamini ölmemiş en sağlıklı yoğurt yapmanın yöntemini size anlatmak istiyorum. Bu videoyu izledikten sonra herkes kendi yoğurdunu mayalayabilir. Tüm püf noktalarını anlattım. Lütfen sağlığımız için yoğurdumuzu kendimiz mayalayalım. Tencerede 3 litre inek sütü, çiğ süt var. Siz istediğiniz gibi şişedeki günlük sütten ya da hiç imkanınız yoksa kutu sütten de yoğurdunuzu yapabilirsiniz. Hazır yoğurt almaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Sütü güzelce kaynatıyorum. Sağlıklı yoğurt yapmanın aslında ilk püf noktası sütü doğru şekilde ve kısa süreli kaynatmaktır. O taş gibi olsun diye 15-20 dakika kaynatıyoruz ya, aslında sütün birçok vitaminini öldürüyoruz. Yoğurdumuzu da biraz daha az sağlıklı hale getiriyoruz. Gelin taş gibi yoğurttan ziyade sağlıklı yoğurt yapalım. Süt kaynadı, bakın kabardı. Ondan sonra üstüne kaşık koyunca, altını kısınca hafifçe iniyor, taşmıyor. 3-4 dakikada kepçeyle havalandırarak kaynatıyoruz. Hem sütteki su buharlaşıyor, daha kıvamlı bir yoğurt elde edeceğiz. Hem de sütün içerisindeki zararlı bakterileri öldürmüş oluyoruz. Kaynatma bitti. Şimdi tencereyi kenara alın ve ılımasını bekleyin. Ortalama yarım saat kadar sonra şöyle küçük parmağınızı sokun. 7'ye kadar sayın. Ama 7 dediğinizde parmağınızın hafif yanması lazım. Benim mayam oldukça da sulu, çok kıvamlı değil ama sonucu göreceksiniz. Elinizde bir kaşık bile yoğurt olsa o yoğurt tutar, hiç merak etmeyin. Çekinmeden mayalayın. Önemli olan, madem yoğurt yapıyoruz, sağlığımız için gerçekten vitaminli ve probiyotik deposu bir yoğurt elde etmek. Şimdi mayadan sonra kepçeyle de şöyle bir karıştırdım. Şimdi artık kavanozlara koyma zamanı. Kavanozlara koymamın sebebi, küçük porsiyonda olan yoğurtlar her zaman daha sert oluyor. Kavanozunuz yoksa tencerenizde de mayalayabilirsiniz. Ya da ikiye bölün, yine küçük porsiyonlar yapın, 2 tencerede mayalayın. O zaman daha sert, daha kıvamlı yoğurtlar elde edeceksiniz. Hemencecikle dolduruyorum, sütün fazla soğumasın. Bu sefer mayalama uzun sürer ya da iyi mayalanmaz soğursa. 3-4 saat sonra bir bakarsınız sallanıyor süt şeklinde. O ısıyı çok kaybetmemek lazım, o sıcaklığı. Şimdi benim birçok yöntemim var. Bazen soğuk fırına koyuyorum. Orada kendi ısısıyla mayalanıyor. Bu defa da kavanozları kalın bir örtüyle örttüm. Tek kapta yaparsanız üzerine süzgeç koyun, ondan sonra örtünüzü serin ya da kağıt havlunuzu. Direkt üstüne kağıt havlu koydum ki o illaki sıcak olduğu için nemleniyor, onu çeksin. Örtüm de temiz kalsın. Şimdi aradan 5-6 saat geçti ve açıyorum. Ortamınız soğuksa hatta bir kalın bir şey daha atın üstüne. Bakın yoğurtlar henüz ılık, yani oda ısısında ve yine de az kaynattığımız halde gayet kıvamlı koyu oldu. Sütünüz yağlı olursa aynı bu şekilde elde edersiniz. İsterseniz bunu laktozsuz sütle ya da yağsız sütle de yapabilirsiniz. Bırakın biraz yoğurt sıvı olsun, hiçbir şey olmaz. Önemli olan sağlığımız. Yoğurtların iyice kıvamlı, yani koyu olması için soğuması lazım. Kapak kapatmadan buzdolabına koyuyoruz ki sulanmasın. Ve ertesi gün iyice soğudu yoğurtlarım. Bakın hem taş gibi güzel oldu kıvamı, hem de sağlıklı oldu. İyice soğuduktan sonra artık kapaklarını kapatıp buzdolabında istediğimiz kadar muhafaza edebiliriz. Bakın kıvamını da göstereyim. Kanalımda birçok yöntem var. Yoğurt yapma yöntemi, kefir var, ekşi maya var, sirke, çok faydalı tariflerim de var. Onlara göz atabilirsiniz. Oynatma listelerinde bulacaksınız. Ayrıca ben bu sağlıklı tariflerimle diyet, kurabiye, kek ve börek bile yaparak 23 kilo oldu tam. Bu kadar kiloyu verdim. Sizlere de faydalı olacağını sanıyorum kanalımın. Sizi kanalıma beklerim, çok mutlu olurum. Ayrıca videom içinde bir kalp ya da çiçek bile olsa mutlaka bir yorumunuzu bekliyorum. Kanalıma abone olursanız eğer yanında bir bildirim zili çıkıyor, zil işareti. Onu lütfen tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. En lezzetli, en sağlıklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.